Esin Akan Tarifleri YouTube kanalım ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, bugün sizler için hem görüntüsü hem de lezzetiyle muhteşem bir tartolet hazırladım. Tarif tam ölçülüdür. Kıyır kıyır hamuru ve lezzetli kremasıyla bu muhteşem tartoletleri sizler de mutlaka deneyin. Hazırlayabileceğiniz en kolay tartolet tariflerinden bir tanesi. Buyurun, hiç vakit kaybetmeden hemen tarif detaylarına geçiyorum. Uygun bir kabın içerisine 100 gram oda ısısında yumuşamış tereyağımı alıyorum. Üzerine 5 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı ince çekilmiş badem, bunu eklemek zorunda değilsiniz. Ve 1 paket vanilya ilave ettikten sonra malzemelerin tamamını karıştırıyorum. Söylemiş olduğum gibi badem tozunu ilave etmek zorunda değilsiniz. Ben lezzet vermesi için evde vardı ve tarifte kullandım. Yavaş yavaş un ilave ederek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Unu lütfen yavaş ve kontrollü ekleyelim. Toplamda 2,5 su bardağına yakın un yeterli olacaktır. Yine söylemiş olduğum gibi unu azar azar ilave ederek hamurunuzu yoğurmaya devam edin. Tarifte kullanmış olduğum malzemeleri her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Detaylı bir şekilde oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Bu tartolet hamuru asla yayılma, dağılma yapmıyor. Tüm tartoletlerinizde bu hamuru kullanabilirsiniz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettim. Şöyle hamurun kıvamını, dokusunu sizlere yakından detaylı bir şekilde tekrar göstereyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık bir hamur hazırladık. Tezgahın üzerine bir yağlı kağıt alıyorum. Hamurumu yağlı kağıdın üzerine koyduktan sonra üzerine başka bir yağlı kağıt ile kapatıyorum ve merdane ile çok ince olmayacak şekilde açıyorum. Yine hamurun kalınlığını detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bu ölçüler ile tam 36 adet mini tartolet elde ettim. Ben minik yaptığım için 36 adet elde ettim arkadaşlar. Daha büyük hazırlarsanız en az 24 adet tartolet elde edebilirsiniz. Evet, hamurumu yeteri kadar incelttikten sonra böyle bir çiçekli kalıp kullandım. Hamurumu çiçekli kalıbımla bu şekilde kesiyorum. Böyle bir kalıbınız yoksa bardakla da bu işlemi yapabilirsiniz. Yuvarlak daireler elde ederek hamurunuzu kesebilirsiniz. Kesmiş olduğum hamurlarımı dikkatlice yağlı kağıt üzerinden alıyorum ve tartolet tepsimin arka kısmına bu şekilde koyuyorum. Tartolet tepsiniz yoksa karton, muffin kaplarına da yine aynı şekilde ters kısmına hamurlarınızı yerleştirebilirsiniz. Bu arada ben tepsimi yağlamadım arkadaşlar. Piştikten sonra hamurlar kolaylıkla çıktılar. Son olarak hamurlarımın tabanını bu şekilde çatal ile deliyorum. Kabarma, şişme olmaması için bu işlemi yapalım. Tarifte kabartma tozu kullanmadığımız için hamurlar olduğu gibi kalacaklar. Yayılma, dağılma asla olmayacak. Hamurlarımı hazırladım. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 12-14 dakika arası hamurlarımı pişiriyorum. Bu arada kreması için 1 su bardağı soğuk süt ile 1 poşet toz pasta kremasını koyulaşana kadar çırptım. Üzerine 3 yemek kaşığı fındık kreması ilave ederek tekrar çırpıyorum. Bu aşamada lotus bisküvi kreması da kullanabilirsiniz. Veya kahvaltıda sürülebilir çikolata da kullanabilirsiniz. Kremam hazır. Tartolet hamurlarım piştiler. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra görmüş olduğunuz gibi kalıptan kolaylıkla çıkartıyorum.
ve hamurlarımı tamamen soğumaya bırakıyorum. Gerçekten görüntüsü ve lezzetiyle şahane bir tarif oluyor arkadaşlar. Sizler de misafirleriniz ve aileniz için bu tarifi gönül rahatlığıyla yapıp deneyebilirsiniz. Hamurlarım tamamen soğuduktan sonra içerisi için hazırlamış olduğum kremayı videoda görmüş olduğunuz gibi sıkıyorum. Tarif tam ölçülü, garanti bir tariftir. Sizler de bu tarifi gönül rahatlığıyla yapıp deneyebilirsiniz. Bu arada kanalıma hala abone olmayanlar varsa tamamen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma destek olabilirsiniz. Üzerini Antep fıstığı parçacıklarıyla süsleyerek tarifimi tamamlıyorum. Süslemek tamamen size kalmış. Dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz. Kıyır kıyır hamuru ve lezzetli kremasıyla gerçekten şahane bir tartolet oldular. Umarım sizler de bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Birazdan kıvamını, dokusunu detaylı bir şekilde gösteriyor olacağım. Deneyecek olan arkadaşlarımın şimdiden ellerine sağlık. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın, hoşça kalın.